Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Şimdi bugün farklı bir deneme yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Şimdi nedir deneyeceğimiz şey? Şimdi ilk önce bakın şurada bazı bitkiler var. Bakın bu arkadaşlar e, çok sevdiğimiz, çalışmayı çok sevdiğimiz Alternatera reyneiki mini arkadaşlar. Bu sucul bir bitki. Efendim bakın bu Bacopa monnieri. Bu da öyle. Efendim şunlar, bakın şu ikisi arkadaşlar, bunlar limon. Bunlar da arkadaşlar bir tür rotalı ama bunu ben zamanında aldığım zaman etiketlememişim. Ne olduğunu da hala tespit edemedim. Bakacağım, bulacağım daha hala. Neyse, bunun için koydum. Bu da bir zayıf bir bitki. Şimdi bu çalışmamızda zayıf bir bitkiye de ihtiyacım vardı. O yüzden bunu uygun gördüm. Ama size ismini söyleyemiyorum maalesef. Bilen arkadaşlar varsa yani bana da ismini söylerse çok memnun olurum. Evet, şimdi konumuz ne peki? Şimdi bakın burada ne var? Bakın burada arkadaşlar bir tane ozon jeneratörü var. Bu ozon jeneratörünü arkadaşlar Çin'den aldım. 20 gram bölü saat sözüm ona efendim ozon üretiyormuş. Bana biraz pek inandırıcı gelmedi ama ya olsun yani, ben onun en yalancısıyım. Ama ozon üretiyor yani, zaten kokusundan falan anlayabiliyorsunuz ama tabii kaç gram olduğunu anlamak mümkün değil. Şimdi bu ozon jeneratörü arkadaşlar, bakın bu böyle bir kabin yaptım buna. Efendim bunun içerisinde çalıştıracağım. Bakın burada hava filtreleri var, 0,22 mikron. Şimdi bu bitkileri bu jeneratörün yanına koyacağım. Çalıştıracağım. Dolayısıyla ne olacak? İçeride ozon oluşacak arkadaşlar. Yani bunun oksijeni ozona çeviriyor. Efendim ozon da biliyorsunuz mikroplar için, bakteriler için öldürücü. Yani bunu ozon gazını kullanarak bu bitkilerin yüzey dezenfeksiyonu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım başarabilecek miyiz? Yani eğer böyle bir şey, bitkiye de zarar vermeden ozon gazıyla bitkinin yüzey dezenfeksiyonunu yapabilirsek yani çok şahane bir şey olacak arkadaşlar. E, ozonlu suyla filan tabii şey kullanılabiliyor. e, yüzey dezenfeksiyonu kullanılabiliyor ama biz doğrudan ozon gazını kullanacağız. E, bakalım nasıl sonuçlar alacağız. O yüzden şimdi bunu çalıştıracağım ama tabii bunu çalışırken ısınıyor arkadaşlar bu. Yani uzun bir de bir saat kadar çalıştıracağım. Gerçi bir yarım saat sonra belki içinden bir örnek alırım. Onu da yarım saatlik olarak dinlemiş oluruz. Ama hedefim bir saatlik bir şey, dezenfeksiyon süresi. Ama bir yandan da bitkileri izliyor olacağım. Eğer bitkiler böyle mayışmaya falan başlarsa o zaman tabii devam etmeyeceğim. O zamanda müdahale edeceğim ve alacağım bitkiyi içinden. Şuradaki filtrelerden de arkadaşlar içeriye temiz hava vereceğim. Böylece içerideki hem ısınma olayını biraz serinletmiş olacağız. Hem de tekrar yeni işte ozona dönüşmek için yeni taze oksijen sağlamış olacağız. E, böylece bu çalışmamız bir saat kadar sonra artık bu bitkilerin kültüre alınmasıyla sonuçlanacak. Ondan sonra bakacağız. Bakalım kültür içerisinde kontaminasyon oluyor mu? Yani dezenfeksiyon başarılı olmuş mu? Olmamış mı? Anlayacağız. Evet. Bakın şundan da efendim düzeneye hava vereceğiz ki içerisi dediğim gibi hem taze havaya dolsun hem de serinlesin. Ama tabii havayı doğrudan vermeyeceğiz. Çünkü o zaman içerideki sterilizasyonu bozarız. Havayı 0,22 mikron filtreden geçirerek vereceğiz. Şimdi bitkileri şöyle bir, yani aslında bir şekilde tele bağlayıp havaya falan asmak en doğrusu ama bir de bu plastik arkadaşlar, polipropilen bir kap. Çok aslında uygun değil bu iş için. Aslında ama elimde bu vardı. Yani normalde cam bir kap daha uygun olur. Çünkü ısınıyor dediğim gibi. Ama şimdi ben mecburen bunu kullanacağım. Şu bitkileri yatak olarak da şu işte efendim tuvalet kağıdını kullanmayı düşünüyorum. Şöyle şunu yan tarafına koyayım. Evet. Şimdi bitkileri içine yerleştirelim.
şey ısındığı için onlara değmemesine özen gösteriyorum. Cihaza değmemesi lazım. Çünkü cihaz bayağı ısınıyor. Şöyle zayıf bitkileri de koyalım bakalım ne olacak. Bunlar eriyip gidecek mi göreceğiz. Elimizde alalım gitsin. Zaten steril değil. Evet. Şimdi şu kağıdı şuradan evet bakın böyle bir şey yaptık. Şimdi ağzını kapatalım. Fişimizi takalım ve çalışmaya. Ama önce bir dakika. Şunu biraz daha fiş takmadan şunu biraz daha sola çekeyim. Yani bu bir deney düzeni arkadaşlar. Dolayısıyla tam böyle montajını falan yapmadım. Önemli olan bakalım bundan sonuç alabilecek miyiz, almayacak mıyız? Önce onu görelim. Eğer sonuç alabilirsek buna oturup şahane bir düzenek yaparız. Evet, çalıştıralım bakalım. Bismillah. Önce bir bakayım ozon kokusu geliyor mu? Bakın sesi duyuyor musunuz? Bakın cızırdıyor. Evet bu işte ozon üretiliyor şu anda. Hatta şöyle bir kokuyu biraz yaklaştırayım. Evet bu duyduğunuz cızırtı ozonun üretilme cızırtısı. Neyse şimdi kapatabiliriz. Zaten şu anda bir havuz kokusu geldi arkadaşlar. Evet. Ozon üretiliyor. Şimdi buna hava vermeye de başlayalım ki ısınmasın dediğim gibi. Ama onun için biraz kompresörü çalıştırmam gerekecek. O yüzden biraz gürültü olacak. Neyse o gürültüde kısmaya çalışırız. Hava geliyor. Bir yandan da böyle arada sırada elimden sıcaklığını kontrol edeceğim. Evet yaklaşık birkaç dakika oldu ama bayağı bir ısındı arkadaşlar. Bu şimdi ısınma bir şey değil. İçerideki sıcak hava bitkilere zarar verebilir. Bitkiler burada aşırı sıcağa muhtemelen dayanamayacaktır. Demek ki bunu havayı da biraz yükselttim. Daha iyi serinletsin diye ama bakayım. Evet. Evet, içeride bitkilerin yapraklarında arkadaşlar kıvrılmalar başladı. İçerisi bayağı bir ısındı demek ki. Zaten şuradan dış kap bile oldukça ısındı. Hissedebiliyorum. Bayağı bir sıcak. İçerisi daha sıcaktır. Yaklaşık 10 dakika olmak üzere. Şimdi 10 dakika eğer doğruysa üretici satıcının iddiası saatte 20 gram diyor. Demek ki 10 dakikada efendim 6'da 1 oranında yani 3,5 gram falan ozon üretmiş olması lazım. 3,5 gram ozon da pek bir ihtimal vermiyorum ama hadi o doğru olduğunu varsayalım. Şimdi bunu birazdan kapatacağım. Bu şekilde bir soğumasını bekleyeceğim. Bir 15 dakikasında bir daha açarım. Böylece ama çünkü bu zaten kapalı olduğu için şey yapmayacak. Tabi bu arada havayı da keseceğim ki içeriden dışarı hava çıkmasın diye, ozon dışarı çıkmasın. İçeriye hava akışını da keseceğim. Ondan sonra soğumaya bırakacağım. Ama tabii ozon içeride kalacağı için bitkilerin üstünde efendim ozon tabakası olacaktır yine. O yine eğer olacaksa efendim yüzey dezenfeksiyonu devam edecektir. Daha sonra ara ara tekrar çalıştırırım.
Böylece bir saatin sonrasında efendim bitkileri hayatta tutarak sonuca ulaşmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. Evet, birkaç dakika daha, 3 dakika daha çalışsın, ondan sonra kapatayım. Evet, kapatalım. Çünkü bayağı bir sıcak oldu arkadaşlar. Bu sıcağa bitkiler dayanmaz. Oo, bayağı sıcak. Evet, daha büyük bir kapta yapmak lazım bunu. Bitkiler biraz daha uzakta olması lazım. Ki sıcaktan çok fazla etkilenmesinler veya içerisi fazla ısınmasın. Ama bu ufak bir kap. Neyse, ilk denememizi bununla yapmış olalım. Sonuç alırsak dediğim gibi biz buna en kalitelisinden en güzel konteynerleri sağlarız arkadaşlar. Yaparız. Hiç problem değil. Evet, şu anda kapattık. Soğusun. Tabi bu arada artık hava akışını da keselim ki içerideki ozon artık dışarı çıkmasın. Ve beklemeye başlayalım bakalım. Evet, yaklaşık 15 dakika oldu arkadaşlar. Şu anda ozon jeneratörü çalışmıyor ama içeride tabi ozon gazı var hala. Ama gördüğünüz gibi bitkilerin yapraklarında sıcağa bağlı olduğunu düşündüğüm buruşmalar var. O yüzden biraz bekleyeceğim. Bir 10-15 dakika sonra tekrar bir 5 dakika çalıştıracağım. Sonra bir 15 dakika yine bir duracağım. Bir 5 dakika bir de yine çalıştıracağım. Ama bitkileri arkadaşlar bu jeneratörün içerisinden efendim 1 saat sonra çıkartacağım. 1 saat dursunlar bakalım içeride. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdilik durum bu. Evet. Tabii şu anda arkadaşlar hava tahliyesini doğrudan havayı vermiyoruz tabii. 0,22 mikron filtreden geçerek verdiğimiz için içerisi steril kalmaya devam ediyor. Yani şu anda içeride herhangi bir mikrop, bakteri, spor vesaire, eğer üstündekiler de ölmüşse tabii artık kalmamış olması gerekiyor. Onu şimdi birazdan anlayacağız. Evet arkadaşlar, tam 40 dakika oldu. Ama gördüğünüz gibi sararmalar artık iyice arttı. Dolayısıyla burada artık havlu atmamız gerekiyor. Yani 1 saate tamamlamayacağım. O yüzden içeriye hava vererek içindeki ozon gazını tahliye ediyorum arkadaşlar. Daha sonra birazdan bunun kültüre alınmasını yapacağım. Ve kontaminasyon olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Tabii kontaminasyon olmasa bile bitki yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yapraklar bayağı sararmış. Yani sanki bitki sonbaharda gibi olmuş. Ama bakalım, şansımızı deneyeceğiz. Şimdinde olduğu gibi koyacağım mecburen. Yani sağını solunu kırpacak durumum yok şu anda. Yani toparlayabilirse kendisini toparlar. Pek iyi durumda olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama önemli olan arkadaşlar notlar. Notlardan bir şey her an fışkırabilir tabii. Önemli olan eğer içinde yeter ki şey olmuş olsun, bitki mikroplardan arınmışsa bir yerinden sürgün verebilir. Ama pek iyi durumda olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani bunu demek ki süre biraz uzun geldi. Yani 40 dakika tuttuk. 40 dakika bile uzun geldi. Ama tabii süre uzun oldu. Bitkinin ölmesine, hatta bayağı bir zayıflamasına sebep oldu ama acaba üstündeki mikroplardan kurtulabildik mi bu süre içerisinde? Asıl araştırılması gereken onu anlayacağız.
Bakopamıza bakalım. O komple sararmış neredeyse gördüğünüz gibi. Ama notlar hala, yeşil yerler var. Onu da olduğu gibi koyacağım. Hiç şey yapamayacağım. Bakalım şöyle medyaya temas etsin yeter. Bir yerinden fışkırabilir. Evet, bunu da böyle koydum. Diğer bakopamıza bakalım. Gördüğünüz gibi onun durumu pek parlak değil. Komple sararmış. Ama uç kısımlar yeşil, dip taraflar da yeşil. Yani demek ki hala ümit var. Çıkmayan canlı ümit kesilmez arkadaşlar. Onu da olduğu gibi medyamızın içine koyuyoruz. Yani gördüğünüz gibi kesip dikme falan yapamadım çünkü zaten bitki şeye dönmüş artık yani. Bayağı bir yıpranmış. Pek müdahale edebileceğim durumda değildi. O yüzden doğrudan medyanın üstüne bıraktım. Şimdi diğer limonumuza bakalım. Evet, bunlar yemyeşildi arkadaşlar, biliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi sararmış. Ama acaba öldü mü? Anlayacağız. Ve son olarak da isimsiz bitkilerimizi koyalım. Pek bitki denmez artık bunlara. Bunlar arkadaşlar çok kötü durumdalar. Evet, içinde bir şey kalmadı. Evet, bu çok kötü durumda. Çıkmadık candan ümit kesilmez diyeceğim ama bu sanki can biraz çıkmış gibi. Ama bakacağız. Evet, şimdi bunları kültüre aldık. 3-4 gün içerisinde zaten hemen kontaminasyon olup olmayacağını anlarız. Yani 2-3 gün içerisinde hatta. 2-3 gün içerisinde kontaminasyon olmazsa bir hafta içerisinde bitkilerin yaşayıp yaşamadığını anlarız arkadaşlar. Yani oradan buradan bir yerlerden 4-5 günlük bir lak süresi vardır. Ondan sonra bitki bir yerden bir aksiyona girişir arkadaşlar. Eğer onu gördüğümüz anda deriz ki Evreka. Evet. Bakalım nasıl olacak. Evet. Şimdi bu çalışmamızın sonuçlarını bekleyeceğiz. Videonun devamında sonuçları bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ozon jeneratörüyle yaptığımız yüzey dezenfeksiyonu başarısız olmuş gözüküyor. Bakın, bunun içerisinde gördüğünüz gibi küf gelişmiş. Şuna bakalım. Bunda bakteriyel kontaminasyon var. Buna bakalım. Bunda yine gördüğünüz gibi kontaminasyon var. Bunda da yine hem kontaminasyon var. Ayrıca gördüğünüz gibi bitki zaten biliyorsunuz sararmıştı ve ölmüş bitki arkadaşlar. Bakın, bunda da yine kontaminasyon, küf gelişimi var. Bunda da yine limon. Bakın, bunda da bakın, bunda kontaminasyon yok. Enteresan. Evet, bunda kontaminasyon yok ama bitki ölmüş. Tamamen sararmış. Fakat kontaminasyon olmaması ilginç.
Şimdi demek ki bu çalışmayı bir daha yenileyeceğiz. Ne yapacağız? Dozu azaltacağız. Bakın buradaki bitki de yani yeşil kısımları var ama sonuç olarak mikroptan kurtulamamış. Bu bitki ölmüş. Kontaminasyon, küf kontaminasyonu var. Bakteriyel kontaminasyon yok gibi gözüküyor. Bunda küf var. Ama bunda da bakteriyel kontaminasyon yok gibi gözüküyor. Evet, bunda bitki ölmüş. Bakteriyel kontaminasyon var. Bunda da yine kontaminasyon var. Gördüğünüz gibi bitki yani şuradan sürgün vermiş ama tabii oradan verdiği sürgünün artık bir anlamı yok bizim için. Çünkü kontaminasyon, kültür kontamine olmuş. Evet, şimdi bu çalışmadan arkadaşlar şöyle bir sonuç elde ettik. Yani elde ettiğimiz sonuç hiçbir sonuç elde edememek. Şimdi bu çalışmayı yenilemek zorundayız. Farklı bir düzenekle, az önce söylediğim gibi. Demek ki çünkü şimdi bu bitkinin ölümünün ısıdan kaynaklı mı, ozondan kaynaklı mı olduğunu anlayamadık. Kontaminasyon gelişti fakat kontaminasyonun mesela bazısında gelişmemiş olması, mesela bunda kontaminasyon gelişmemiş olması ki aynı düzenekte biliyorsunuz bunlar dezenfekte edildiler. Yani normalde bunda da gelişmesi gerekirdi. Ama bunlarda küf oluşmuş, bakteriyel kontaminasyonlar var. Bunda yok. Yani çalışma esnasında bir hata mı yaptık gibi bir soru da akla geliyor. Dolayısıyla bu çalışmayı arkadaşlar tekrar yenileyeceğiz. Ve farklı bir düzenek kullanacağız. Yani ilk denememizden arkadaşlar maalesef sonuca ulaşamadık. Yani ozon jeneratörüyle bu işi yapıp yapamayacağımız konusunda bir fikir sahibi olamadık. Bir sonraki çalışmada dediğim gibi farklı bir düzenekle tekrar deneyeceğiz. Bu video şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. İkinci denemede görüşmek üzere. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Hoşça kalın.